Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü haberlerimize geçmeden önce videomuza beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeniz için gerçekten çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü konu başlığımıza geldiğimizde sabah kıymetli dostlar bir uyandık. Karşımıza kısaltması AKKA olan uzatılmış ismiyle Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması diye bir şey çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Bu anlaşmadan çekildiğini bugün duyurulmuştu. 8'inde de anlaşma resmi olarak yürürlüğe girecekti. Tabii bugünkü ilk konu başlığımızda da nedir bu AKKA? Detaylara hep birlikte bir göz atacağız. İsterseniz haberimiz bir karşımıza gelsin. İlk şöyle resmi gazeteye bir göz atalım. Daha sonrasında ise gelişmeleri hep birlikte yorumlayacağız. Türkiye Soğuk Savaş sonrası Rusya ve Avrupa'nın karşılıklı silah kontrolünü sağlamak amacıyla 1990 yılında imzalanan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nı uygulamayı askıya aldı. 5 Nisan'da resmi gazetede yayınlanan kararda anlaşmanın 8 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Rusya, Avrupa'daki silahlanmayı kontrol altına almak ve NATO ile Varşova Paktı ülkeler arasında askeri dengeyi sağlamak amacıyla Soğuk Savaş döneminde imzalanan bu anlaşmadan 2023 Kasım ayında çekildiğini duyurmuş. Ardından NATO, ABD ve Avrupa ülkeleri de peyderpey anlaşmaları askıya aldıklarını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye'de anlaşmanın anlamını yitirdiği gerekçesiyle uygulamayı durdurdu. Dışişleri kaynaklarına göre daha önce Türkiye uygulamayı durdurduğunu ilan etmişti. Bu alınan karar ile resmileşmiş oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuyla ilgili paylaştığı bilgilendirme notunda konunun AKKA'nın uygulanmasının askıya alınması olduğunu belirterek bunun çekilmek anlamına gelmediğini, geri alınabilir bir karar olduğunu vurguladı. Keçeli Rusya'nın ise anlaşmadan çekildiğini belirtti. Türkiye ve Rusya dışında 28 ülke bu AKKA anlaşmasını uygulamaya halen devam etmekte. Aslında haberde de belirttik, Rusya bu anlaşmadan geçtiğimiz Kasım ayında çekildiğini duyurmuştu. Zaten anlaşmada Rusya'nın çekilmesiyle birlikte aslında bir nevi ölmüştü. Türkiye'de buna ilişkin bir karar aldı. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Evet, bu haber ilk karşımıza çıktı. Hepimiz heyecanlandık. Neydi o bizi heyecanlandıran şey? Merak etmeyin, o aklınızdan geçen şeyi söyleyeceğim. Nükleer silah ifadesi. Özellikle Türk kaynaklarda işte sonunda şükürler olsun Türkiye istediği kadar nükleer silah üretecek, Türkiye artık balistik füzeleri üretecek tarzında birçok haber yapıldı. Aslında alakası yoktu. Konuyla alakasız editörlerin paylaşmış olduğu sadece gereksiz bilgilerdi. AKKA anlaşmasının uygulanmasının durdurulmasıyla birlikte Türkiye konvansiyonel silahların üretiminden kimseye bilgi vermek zorunda kalmayacak. Şöyle Wikipedia'ya baktığımızda zaten nedir bu konvansiyonel silah diye sorduğumuzda nükleer ve kimyasal, biyolojik olmayan silahlar dışındaki tüm silahları kapsamakta aslında. Yani nükleer silahlara ilişkin bir anlaşma değildi zaten bu AKKA. Nükleer silahların üretimi zaten dünyadaki başka anlaşmalarla kendi yasası çerçevesinde şu an uygulanıyor. Şu an uygulanmakta. Yani Türkiye nükleer silahını üretecek, bunun önü açıldı diye yapılan haberlere itibar etmeyin. Mesela konvansiyonel silahlardan artık dedim ya, Türkiye sayı vermeyecek, istediği kadar üretecek diye. Neymiş o konvansiyonel silahlar? Sizler için mesela bilgilere ulaştım. Hazırsanız sayıyorum. Mesela zırhlı muharebe araçları, muharebe tankları, savaş uçakları, toplar ve saldırı helikopterleri. Türkiye artık bundan sonraki vakitte istediği kadar bu araçlardan üretebilecek. Şunu da belirtmek isterim. Anlaşmada deniz kuvvetleri zaten dışarıda tutulmuştu. Merak etmeyin. Yani illa her şey dünyada yasalarla gerçekleşecek diye bir şey yok. Zaten çok değil yani son bir sene içerisinde özellikle İsrail'in uluslararası hukuk tanımamazlığına baktığımızda dünyada aslında hukukun, yasanın olmadığını da çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi ben sizlere sormak istiyorum. İsrail'in devam eden nükleer programları var. Nükleer silah programları var. Sizce İsrail dünyanın gözünün içine baka baka uluslararası hukuku hiçe sayarken Türkiye yok efendim işte bizim uluslararası hukukla imzamız var. Bizim işte nükleer silah üretmemeliyiz. Bizim imzamız var deyip nükleer silah üretmeyecek bir ülke midir? Yani merak etmeyin, kısacası atılması gereken adımlar dost ve kardeş ülkelerimizle, siz anladınız hangi ülkeyi, özellikle nükleer konusunda tam gaz atılmakta. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Kıymetli dostlar, hatırlayacağınız üzere bundan yaklaşık 3-4 ay kadar önceydi. Ben Yunanlıların bir tane insan hava aracıyla aslında dalga geçmemiştim, gerçekleri söylemiştim ama Yunanlılar benim dalga geçtiğimi söyleyerekten ulusal medyalarında beni ifşa etmişlerdi, hedef göstermişlerdi.
gösterdi. Daha sonrasında kanalımız yoğun bir Yunan saldırısı altında kalmıştı hatırlarsanız. Kıymetli dostlar, Yunanlıların benim dalga geçmiş olduğum insan hava aracından yeni haberler mevcut. Evet, şimdi gülmeden haberi nasıl aktaracağım onu düşünüyorum bir yandan da kafamda. Yunanlılar büyük insan hava aracı, mega insan hava aracı projesine start vermişler. Hatta meyvelerini de alacaklarmış iddialarına göre. Mayıs 2025'te Yunanlıların ilk insan hava aracı, büyük mega çapta insan hava aracı Arkitas havalanacakmış. Yunan medyasına bir gidelim. Haberde çok ilgi çekici detaylar var. İsterseniz karşımıza bir gelsin. Görmüş olacağınız üzere Yunan basınından Enoplos, Arkitas ilk Yunan insan hava aracının ilk kez ortaya çıkışı için geri sayım diye bir başlık atmıştı. Bu olay 1 Nisan şakası ve yalan değil. Yunan yapımı ilk büyük mega drone havalanıp kanatlarını havaya açmaya hazırlanıyor. Yunanistan'ın ilk milli insan hava aracı Arkitas'ın üretiminden sorumlu şirketin yeni yönetim kurulunun açıklaması sırasında Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından açıklanan takvime göre Yunanistan'ın ilk insan hava aracı Arkitas ilk test uçuşunu Nisan ayının ilk 2 haftasında gerçekleştirecek ve Mayıs 2025'te seri üretime geçecek. Dikey iniş kalkış özelliğine sahip olması nedeniyle diğer tüm insan hava araçlarından farklı bir tasarıma sahip hibrit kanatlı bir uçak olacak. Yunan İHA'sı ilk aşamada 25 kilograma kadar yük taşıyacak. Daha ilerleyen zamanlarda ise gelişmiş versiyonlarla bu yük artacak. Aynı zamanda üniversitelerde seferber. Şu can alıcı ifadeler. Aslında bugünkü bu haberi sizlere aktarma sebebim olan ifadelere geliyoruz. Arkitas insan hava aracını yöneten şirketin yönetim kurulundan bir tane şahıs Türkiye ilişkin bir ifade kullanmıştı Arkitas tanıtırken. Demişti ki, basitçe söylemek gerekirse Yunan İHA'sının Türklerin Bayraktarı tarzı ucuz yapılarla alakası yok. Amaç sahada önemli bir rol oynayabilecek mega bir drone geliştirmektir diye programdaki uzman detayları paylaşıyor. İfadesini kullanmış Yunan medyası. Son olarak da kıymetli dostlar, böyle bir projenin hayata geçirilmesi kolay bir şey değil. Çok fazla paraya, desteğe ve her şeyden önce bedava olmayan teknik bilgiye ihtiyaçları var diye Yunan medyası haberini sonlandırmışlardı. Sizlere yemin ediyorum normalde şunu diyebilirsiniz. Ya Kaan kardeşim, yatma etme gözünü seveyim. Bizi Yunanlarla niye kıyaslıyorsun? Bunlar işte kendileri çalıp kendileri oynuyor. Bunların haberlerini boş ver diyebilirsiniz. Ben kanala gelecek tüm şikayetlere rağmen bu haberde konuşmak istedim. Niye biliyor musunuz? Kullanmış oldukları bir ifade vardı. İşte bizim kendi geliştirmiş olduğumuz Arkitas projesi Türklerin öyle Bayraktarı gibi basit yapılarla alakası olmayan mega dev bir proje. Bu ifadeyi ben zaten haberde görür görmez ha dedim, tamam dedim, sizi ben bir dedim ele alayım. Kıymetli dostlar, şunu belirtmek istiyorum. Arkitas projesi 2025 Mayıs'ta uçacakmış ya sözde. 25 kilogramlık bir yük taşıyormuş şu an. Ben sizlere şunu belirtmek istiyorum. 25 kilogram insan hava aracı taşımacılığında hangi anlama gelir? Mesela bizim Bayraktar TB2'miz özellikle de insan hava aracı kategorisindeki aslında başlangıç İHA'mız, şöyle elle tutulur başlangıç İHA'mız Bayraktar TB2'dir. Kıymetli dostlar, Bayraktar TB2'miz 150 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Yani o basit dedikleri Bayraktar TB2'ler yaklaşık 6 tane kendi üretmiş oldukları Arkitas'ı kanatlarına takıp gezdirebiliyor. 25 kilogramlık bir insan hava aracı yapmışlar ilk aşamada. Buradan yola çıkaraktan Bayraktar TB2'lere basit diyorlar. Bayraktar TB2'nin gerçekleştirmiş olduğu dünya coğrafyasının farklı farklı bölgelerindeki başarılı operasyonlarını zaten sizlere tek tek anlatmayacağım. Sizler biliyorsunuz ve eminim ki bu videoyu izleyen Yunanlılar da biliyor. Yani bir eleştiri yapıyorum, kabul, ama eleştirilerim haksız değil. Kusura bakmayın, siz Bayraktar'a basit derseniz, Türklerin Bayraktar'ına basit derseniz burada ben devreye girerim. Kusura bakmayın ama Bayraktar TB2'de laf dedirtmem yani. İnsan hava araçlarında Heronlarla işte Amerika'nın Reaper'larıyla kıyaslamışlar. Yani bunların kafasından geçen insan hava aracı kıymetli dostlar Akıncı taarruzu insan hava aracımızın modelindeki, sınıfındaki insan hava aracını Yunanlar yapmayı düşünmektelermiş. Valla projenin yakın takipçisi olacağım. Kimse de bu ifadeleri kullandıktan sonra bizlere karşı demişler ya yazılım yok, sıfırdan yapacağız. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu da aslında anlamamız için çok önemli bir haberdi. Diyorlar ya işte verdiler desteği damada, damat yaptı. Ya lütfen yani şöyle konuşan insanlarla ikili diyaloğa dahi girmeyin kıymetli dostlar. Bu işlerin bu kadar kolay olmadığını adamlar demedik şey koymadı. Neymiş? Selçuk Bayraktar'ın hocası, ABD'deki MIT'deki hocası Yunanlıymış da işte Selçuk Bayraktar'a İHA yapmanın şifre
müftülerin o vermiş tarzında haberler dahi yapmışlardı. Ne oldu mesela? Şu hocayı bir çağırın. Şu sizin kendi Arkitas projenize bir el atsın da bakalım yapabiliyor musunuz? O işler öyle göründüğü gibi kolay değil. Türkiye'yi bu seviyeye ulaştıranlardan gerçekten Allah binlerce kez razı olsun diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden dikkat çekici, birbirinden önemli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak dış haberlerden çok içimizde dönen önemli olaylara geleceğim. İçişleri Bakanlığımız bugün önemli bir haber paylaşmıştı. İsrail İstihbarat Servisi'nin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen Köstebek 3 operasyonunda 8 şüpheli yakalandı diye önemli bir haber paylaşmıştı İçişleri Bakanlığı. Kısacası Mossad'a yönelik ülkemizdeki atılan adımlar tam gaz devam etmekte. Hep birlikte bir Kuzey Atlantik İttifakı NATO'ya gitmek isteyeceğim. NATO'da hareketli zamanlar yaşanmakta. Kıymetli dostlar, ilk olarak mesela NATO'nun bugünlerdeki en önemli mesai konularından bir tanesi görev süresi bu yıl dolacak olan Genel Sekreter John Stoltenberg'in yerine kimin geçeceği. Bu göreve en yakın isim ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi önde gelen müttefiklerin desteğini alan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'tu. Türkiye ve Macaristan ise henüz Rutte için destek açıklamadı. Ankara yeni gelen sekreterin terörle mücadeleyi ve ittifak içi silah satışına ilişkin kısıtlamaları kaldırmasını öncelikler arasına almasını istiyor haklı olarak. Stoltenberg'in 2 kez uzatılan görev süresi 1 Ekim 2024'te doluyor. 32 üyeli NATO'da genel sekreterlik görevi için en güçlü aday olarak öne çıkan Rutte'un yanı sıra Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın da adı geçmekteymiş. Hazır NATO demişken NATO yetkilileri Temmuz ayında Washington'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka yine davet edilmeyeceğini belirtti. NATO Ukrayna'ya davetin Rusya ile savaşa yol açacağını düşünüyor. Özellikle Almanya ve ABD davet istemiyor ve bu konunun Temmuz'da gündeme gelmemesini de istemekteymiş. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki Temmuz ayındaki zirvede NATO'nun yeni genel sekreterinin de belirlenmesi bekleniyor. Hop, İtalya'dayız. İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirelli yapmış olduğu açıklamasında Karabağ'a değindi. Fransa'nın özellikle de Güney Kafkasya'daki rolüne ilişkin önemli eleştirilerde bulunmuştu. Cirelli dedi ki, Fransa'nın Güney Kafkasya'daki barışı tesis etme çabalarını baltalamasını kınıyoruz. Fransa, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes imzalandığını artık kabul etsin. Fransa tarafından gelen açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi artırma riski taşımaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyor diye açıklamasını sonlandırmıştı İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı. Hemen devamında ise Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İtalya'dan gelen bu çıkışa destek niteliğinde bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dedi ki, İtalya'nın bölgemizdeki politikası Fransa'ya örnek olsun diye önemli bir ifade kullanmıştı. Bugün de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sosyal medya haberlerini sizlerle paylaştım. Umarım doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Haberimizi sonlandırmadan bugün bileceğiniz üzere Kadir Gecesi. Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Hayırlı, mübarek olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları nezdinde kabul etsin. O zaman ne diyelim? Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.